Merhabalar, bugün istek üzerine özel bir video çekiyorum ve bipolar bozukluktan ya da diğer adıyla manik depresif bozukluktan bahsediyorum. Sevgili Mustafa, bu video senin için. Sen istedin, biz çekiyoruz. Hizmette sınır yok. Evet. Bipolar bozukluk ya da diğer adıyla manik depresif ya da diğer adıyla iki uçlu duygu durum bozukluğu toplumun yaklaşık %1-2'sinde görülen ve genellikle 20-40 yaşları arasında en sık görülme sıklığı olan bir durumdur. Biraz sonra bu durumun belirtileriyle ilgili sizinle konuşacağım. Ancak öncelikle bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen ama lütfen biraz sonra bahsedeceğim belirtileri günlük sıkıntılarla, günlük duygusal iniş çıkışlarla, her birimizin yaşadığı zaman zaman depresif hissetmeler, zaman zaman daha neşeli olmalarla karıştırmayalım. Bipolar bozukluk ciddi bir durumdur ve kişinin iş hayatını, özel hayatını, ilişkilerini, aktivitelerini etkileyen bir durumdur. O yüzden eğer böyle bir sıkıntı yoksa ve bu belirtiler zaten biraz sonra sayacağım, belli bir sıklık, belli bir şiddet, belli bir süre devam etmiyorsa o zaman ona bipolar bozukluk denmez. Başka bir şeydir. Ya da belki hiçbir şey değildir. Günlük genel geçici bir duygu durumudur. Şimdi dikkat ederseniz iki uçlu duygu durum bozukluğu dedik. Demek ki iki tane uç var ve duygularımız bu iki uç arasında gidip geliyor. Bu uçlardan biri manik dönemdeki duygularım, diğeri ise depresif dönemdeki duygularım. Yani bazen kendimi depresif hissediyorum, bazense bunun tam tersi aşırı derecede neşeli, coşkulu ve hareketli, dürtüsel hissettiğim bir dönem var. Peki bu dönemlerin belirtileri neler? Gelin bunlara bakalım. Önce manik dönemden başlamak istiyorum. Manik dönem hareketli, dürtüsel, coşkulu, enerjik olduğumuz ama bunların abartılı boyutlarda olduğu bir dönem. Bu dönemin belirtilerinin en az bir hafta boyunca neredeyse her gün ve günün büyük bir kısmında görülmesi gerekiyor bizim bu teşhisi koyabilmemiz için. Peki nedir bu belirtiler? Birinci belirti uyku. Azalmış uyku. Manik dönemde kişiler neredeyse hiç uyumazlar. 3 saatlik uyku ile bile kendilerini son derece dinç ve zinde hissederler. Çok ciddi anlamda uykuda bir azalma durumu söz konusu olur. İkinci belirtimiz aşırı konuşma. Aşırı konuşma halini lütfen böyle hani konuşkan insanlarla karıştırmayın. Kişinin zihni o kadar düşüncelerle doludur ki, düşünce uçuşması da bunun belirtilerinden bir tanesi. Birazdan bahsedeceğim. O kadar böyle yeni fikirler, düşünceler, daldan dala zıplamalar vardır ki hatta ben bazen bu belirtileri birazcık böyle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara benzetirim. Onların belirtilerine benzetirim. Bu dönemde kişi bu düşünce uçuşmasının da etkisiyle aşırı konuşkandır. Sürekli konuşur ve konuşması kesildiğinde öfkelenebilir. Bunun yanı sıra konuşma normalde olduğundan daha hızlı olabilir. Üçüncü belirtimiz manik dönemdeki aşırı özgüven, büyüklük düşünceleri. Bu dönemde kişi kendisi hakkında, kendi benliği hakkında olabildiğince abartılı, görkemli düşüncelere sahiptir. Fakat bunu şöyle düşünmeyin, yani insanın kendini beğenmesi gibi hani sıradan sayılabilecek bir durum gibi değildir bu. Biraz abartılıdır. Yani diyelim ki siz bir mühendissiniz ve ben iyi bir mühendisim diyorsunuz. Bu değil. Mesela şöyle diyorsanız eğer, bu dünyadaki en iyi mühendis benim. İşte o zaman kişi kendisi hakkında görkemli, gerçekten de aşırı büyüklük fikirlerine sahip olmuş olabilir. Bir belirti. Tabii belki gerçekten dünyanın en iyi mühendisinizdir. Onu bilemiyorum. Eğer öyleyseniz o zaman tabii size bu belirtiyi yakıştırmıyoruz. Bir diğer belirti manik dönemde görülen düşünce uçuşması. Kişinin zihni adeta düşünce bombardımanına tutulur. Düşünceler sanki birbirleriyle yarışıyorlarmış gibi zihne koşarlar ve tabii bunun da etkisiyle, yani bu düşünce uçuşmasının da etkisiyle kişi çok konuşur, hızlı konuşur ve dikkat dağınıklığı yaşar. Belirtilerimizden bir diğeri de dikkat dağılması. Bu dönemde kişinin dikkati çok küçük, çok önemsiz detaylarla bile çok rahatlıkla dağılabilir. Dikkat dağılması da yine bu manik dönemin en önemli belirtilerinden bir tanesi. Evet, bir diğer belirtimiz aşırı aktivite artışı. Bundan neyi kastediyorum? Kişinin genel anlamdaki aktivitelerinde ciddi bir artış görürsünüz. Kendini durduramaz, sürekli bir şeyler yapar. Mesela bunlar işle ilgili olabilir, sosyal hayatla ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, cinsellikle ilgili olabilir. Mesela aşırı spor yapmak, aşırı cinsel aktivite, aşırı şekilde mesela dışarıdaki sosyal aktivitelere katılma gibi
aktivitelerde çok ciddi anlamda bir artış durumu söz konusudur. Adeta yerinde duramaz kişi. Bir diğer belirtimiz gereksiz risk alma. Bu dönemde kişi sonucunu düşünmeden bir takım girişimlerde bulunur. Gereksiz riskler alabilir. Mesela bu dönemde aşırı para harcamak, aşırı alışveriş yapmak, kumar oynamak, tehlikeli ilişkilere girmek, aşırı cinsel girişimlerde bulunmak gibi böyle riskli, tehlikeli işlere karşı girişimlerde bir artış görülebilir. Şimdi tekrar bir uyarıda bulunmak istiyorum. Manik dönemin belirtilerini saydım. Biraz sonra depresif dönemin belirtilerini sayıyorum. Ancak yine tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakın, bu belirtiler kişinin sosyal hayatını, iş hayatını, insanlarla olan ilişkilerini, işlevselliğini eğer etkiliyorsa ve en az bir hafta boyunca her gün neredeyse günün büyük bir çoğunluğunda gözüküyorsa şüphelenmeye başlayabilirsiniz ve bununla ilgili olarak uzman bir psikiyatriste başvurabilirsiniz. Şimdi gelelim depresif dönemde kişi neler yaşıyor ona bakalım. Evet, depresif dönemde adından da anlaşılacağı üzere manik dönemin tam tersi bir durum söz konusudur. Yani aktivitelerde azalma vardır, çökkünlük vardır, umutsuzluk vardır, mutsuzluk vardır ve bunlar dediğim gibi aşağı yukarı 2 hafta boyunca neredeyse her gün ve günün büyük bir bölümünde gözükür. Birinci belirtimiz depresiflikte çökkün duygu durumu. Kişi kendini mutsuz hisseder, umutsuz hisseder, ağlamaklı gözükür dışarıdan da. Depresif bir duygu durumu içerisindedir. İkinci belirtimiz yeme alışkanlıklarında değişiklik ve buna bağlı kilo kaybı ya da kilo alımı. Kişi bu dönemde ya iştahını kaybeder ve doğru düzgün yemek yememeye başlar ya da tam tersi aşırı yemek yeme durumu söz konusudur. Buna bağlı olarak da bu yeme bozukluğuna bağlı olarak da herhangi bir diyet yapmamasına rağmen ya da bununla ilgili özel bir çaba harcamamasına rağmen kilo kaybı ya da kilo alımı görülür kişilerde. Neredeyse her gün uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma yine depresif dönemin belirtilerinden bir tanesidir. Neredeyse her gün bitkinlik ve içsel enerjinin düşmesi, enerjisiz hissetmek depresif dönemin belirtilerinden yine bir diğeridir. Neredeyse her gün aşırı değersizlik ya da suçluluk duyguları hissetmek, ortada herhangi bir sebep yokken bu duyguların içerisine girmek depresif dönemin özelliklerinden bir diğeridir. Yine neredeyse her gün düşünmekte ya da odaklanmakta zorluk çekmek, kararsızlık yaşamak belirtilerden bir diğeri. Yineleyici ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri, intihar etsem nasıl olur? Hatta bunun planlarını yapmak, hatta bazı vakalarda girişimde bulunmak yine depresif dönemin en belirgin belirtilerinden bir diğeridir. Bu saydığım belirtilerden en az 5 tanesi sizde gözüküyorsa ve yaklaşık 2 hafta ve hatta daha uzun süre boyunca varsa o zaman bir uzmandan destek almayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrar etmek istiyorum. Bipolar bozukluk ya da manik depresif ya da iki uçlu duygu durum bozukluğu ciddi bir durumdur. Bir psikiyatristten ve belki yanında bir psikologdan destek almak gereklidir.